Bugün modern bir şehirde, asfaltın üzerinde dik bir şekilde yürürken, ayak tabanlarımızın yere her temasında milyonlarca yıllık bir mühendislik harikasını sergilediğimizi fark etmeyiz. İki ayak üzerinde yürümek, biyolojik açıdan bakıldığında, aslında oldukça verimsiz ve riskli bir tercihtir. Denge merkezimiz dar bir alana sıkışmıştır. Sırtımız yerçekimine karşı savunmasızdır ve hız konusunda dört ayaklı rakiplerimizin çok gerisindeyizdir. Ancak bu kusurlu yürüyüş biçimi, primat kuzenlerimizden ayrılıp insan olma yolundaki ilk ve en büyük hamlemizdir. Peki, bizi o güvenli dallardan aşağı indiren ve savunmasız bir şekilde ayağa kaldıran neydi? Bu sorunun cevabı, milyonlarca yıl önce Afrika'nın kalbinde yaşanan devasa bir iklimsel ve jeolojik kırılmada gizlidir. Yaklaşık 10 ila 7 milyon yıl önce, dünya büyük bir değişim içindeydi. O dönemde Afrika kıtası, bugünkü gibi uçsuz bucaksız çöllerle ve sarı savanlarla değil, batıdan doğuya kadar uzanan devasa, nemli ve balta girmemiş yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Atalarımız bu yeşil denizin içinde meyvelerin bol olduğu, yırtıcılardan uzak, üç boyutlu bir dünyada yaşıyordu. Ancak yerin derinliklerinde bir şeyler hareket etmeye başladı. Tektonik plakaların zorlamasıyla Afrika'nın doğusunda dev bir yarık oluştu. Büyük Rift Vadisi. Bu jeolojik olay sadece toprağı yarmakla kalmadı, kıtanın iklim haritasını da sonsuza dek değiştirdi. Yükselen dağ sıraları ve derinleşen vadiler, Hint Okyanusu'ndan gelen nemli rüzgarların önünü bir duvar gibi kesti. Batı tarafı yağış almaya ve orman kalmaya devam ederken, Doğu Afrika yavaş yavaş kurumaya başladı. Ağaçlar seyreldi, ormanlar yerini geniş otlaklara bıraktı. Atalarımız için cennet sona eriyordu. Artık bir ağaçtan diğerine geçmek için dallar arasında sallanmak yetmiyordu. Ağaçların arasındaki boşlukları geçmek için yere inmek zorundaydılar. Bu çevresel baskı, evrimsel bir darboğaz yarattı. Ormanlarda kalmaya devam eden gruplar, bildikleri yaşam tarzını sürdürdüler. Ancak, savanlaşan bölgelerde mahsur kalan veya bu bölgelere adapte olmaya çalışan öncü hominid grupları, hayatta kalmak için yeni bir strateji geliştirmek zorundaydı. Yerde hareket etmek tehlikeliydi. Kısa boylu otların arasında saklanan büyük kediler, sırtlanlar ve diğer yırtıcılar için bir primat, ağaçta ne kadar çevikse yerde o kadar hantaldı. İşte bu noktada doğa, alışılmadık bir seçilim yaptı. Dört ayak üzerinde kaçmaya çalışanlar yerine, bir şekilde arka ayakları üzerinde doğrulabilenler hayatta kalmaya başladı. Neden mi? Çünkü doğrulmak, daha uzağı görmek demekti. Bilim insanları, atalarımızı ayağa kaldıran ana motivasyonun ne olduğu konusunda onlarca yıl tartıştı. Bugün elimizde tek bir nedenden ziyade birbirini tetikleyen bir nedenler zinciri olduğu görüşü hakim, vigilance, gözetleme, hipotezi. Uzun otların arasında dört ayak üzerinde yürüyen bir canlı kördür. Ayağa kalkmak, ufku taramanıza ve bir aslanın yaklaştığını saniyeler öncesinden fark etmenize olanak tanır. Bu saniyeler, yaşamla ölüm arasındaki farktır. Termoregülasyon, ısı dengesi hipotezi. Afrika güneşi altında dört ayak üzerinde durmak, vücudun geniş bir yüzeyini güneş ışınlarına maruz bırakır. Dik durmak ise güneşle temas eden alanı minimize eder ve esen rüzgarlardan daha fazla faydalanmayı sağlar. Bu, beynin aşırı ısınmasını önleyen hayati bir soğutma sistemidir. Enerji verimliliği, şaşırtıcı bir şekilde, iki ayak üzerinde uzun mesafe yürümek, dört ayak üzerinde yürümekten %75 daha az enerji harcatır. Azalan yiyecek kaynakları karşısında daha az kalori harcayarak daha fazla yol gitmek evrimsel bir ödüldür. Ayağa kalkmak, sadece iki ayak üzerinde durma kararı almak değildir. Bu, yerçekimine karşı verilen milyonlarca yıllık bir savaşın sonucudur. Bir şempanze kısa sürelerle iki ayağı üzerinde durabilir. Ancak bu onun için yorucu ve verimsiz bir çabadır. İnsan ise dik durmak için tasarlanmış tek primattır. Bu tasarım süreci, iskeletimizin en altından en üstüne kadar her santimetreyi etkilemiştir. Atalarımız ağaçlarda yaşarken ayakları, tıpkı elleri gibi dalları kavramaya yarayan birer tutucu organdı. Ayak başparmağı diğer parmaklardan ayrı durur ve bir dalı sıkıca sarabilirdi. Ancak yere indiğimizde bu yapı bir dezavantaja dönüştü. Yürümek için dengeye ve bir itici güce ihtiyacımız vardı. Evrimsel süreçte başparmak, diğer parmakların yanına geldi ve onlarla hizalandı.
Bu kavramayı imkansız hale getirdi ama yürürken her adımda vücudu ileri fırlatan bir manivela etkisi yarattı. Ayrıca, ayak tabanımızda oluşan kavis, vücut ağırlığımızı emen bir yay sistemi görevi görmeye başladı. Artık ayağımız bir el değil, bir amortisördü. Dik yürüyen bir canlının en büyük sorunu ağırlık merkezidir. Şempanzeler yürürken sağa sola sallanırlar. Çünkü uyluk kemikleri yani femur, kalçadan aşağıya dümdüz iner. İnsanda ise femur kemikleri dizlere doğru içbükey bir açıyla yaklaşır. Bu geometrik hile ayaklarımızın doğrudan ağırlık merkezimizin altına gelmesini sağlar. Böylece adım atarken dengemizi korumak için gövdemizi savurmamıza gerek kalmaz. Diz eklemlerimiz de bu ağır yükü taşıyabilmek için genişlemiş ve kilitlenebilir bir yapıya bürünmüştür. Belki de en radikal değişim kalçada yaşandı. Dört ayaklı canlılarda leğen kemiği uzun ve dardır. Dik durduğumuzda ise tüm iç organlarımızın ağırlığı kalça kemiğinin üzerine biner. Evrim, bu yükü taşımak için leğen kemiğimizi kısalttı, genişletti ve çanak şeklinde bir yapıya dönüştürdü. Ancak bu değişimin bir bedeli vardı. Doğum kanalı daraldı. Bu durum, ileride ebeliğin evrimi olarak adlandırılan süreci doğuracaktı. İnsan yavruları, daralan bu kanaldan geçebilmek için beyin gelişimlerini tamamlamadan, yani erken doğmak zorunda kaldılar. Bu da insan yavrusunun uzun süre bakıma muhtaç kalmasına ve dolayısıyla sosyal bağların güçlenmesine yol açtı. Bir köpeğin veya maymunun omurgası, bir köprü gibi düz veya hafif kemerlidir. Dik durduğumuzda ise omurga, başın ağırlığını kalçaya ileten dikey bir sütun haline geldi. Şokları emmek ve dengeyi sağlamak için omurgamız S şeklini aldı. Belimizdeki içe doğru kıvrım, dik durmamızı sağlayan en önemli evrimsel imzadır. En tepede ise kafatasının omurgaya bağlandığı delik olan foramen magnum yer değiştirmiştir. Maymunlarda bu delik kafatasının arkasındayken insanda tam merkeze, altına kaymıştır. Bu sayede kafamız, boyun kaslarımıza aşırı yük bindirmeden bir sütunun üzerindeki büst gibi dengede durabilir. Ayağa kalkmanın en büyük yan etkisi, belki de dik yürümenin kendisinden daha önemliydi. Eller artık ulaşım aracı olmaktan çıkmıştı. Ve bu özgürleşme, yalnızca fiziksel bir değişim değil, zihinsel bir devrimin fitilini de ateşledi. Eller serbest kalınca atalarımız yiyecekleri uzak mesafelerden güvenli bölgelere taşıyabilmeye başladı. Bu, sosyal yapıyı kökten değiştirdi. Erkek ve dişiler, buldukları yiyecekleri birbirlerine taşıyarak paylaşmaya başladılar. Cinsel seçilim ve aile yapısının temelleri, serbest kalan bu iki elin getirdiği ikram kültürüyle atıldı. Eller artık vücut ağırlığını taşımadığı için parmak uçlarındaki sinir uçları hassaslaştı. Başparmağımız diğer parmaklarla tam karşı karşıya gelebilir hale geldi. Bu anatomik avantaj, bir taşı sıkıca kavramamızı ve daha da önemlisi, o taşı başka bir taşa vurarak keskin bir kenar elde etmemizi sağladı. Alet yapmak, beynin ön lobunu çalıştıran karmaşık bir planlama gerektirir. Dik yürümek elleri serbest bıraktı. Serbest kalan eller alet yaptı. Alet yapmak ise beyni büyüttü. Bu, birbirini besleyen muazzam bir döngüydü. Ellerin serbest kalması, hassas tutuş yeteneğiyle birleştiğinde ortaya ilk teknoloji çıktı. Taş aletler. Bir taşı yontarak keskin bir kenar elde etmek sadece fiziksel bir beceri değil, aynı zamanda soyut düşünme yeteneğinin bir göstergesidir. Bir hominid, elindeki ham taşa baktığında onun içindeki gizil bıçağı görebilmeye başladı. Bu durum, evrimsel biyolojide geri besleme döngüsü olarak adlandırılır. İki ayak üzerinde durmak elleri serbest bıraktı. Serbest kalan eller daha karmaşık aletler yaptı. Alet kullanımı, yüksek proteinli gıdalara erişimi kolaylaştırdı. Yüksek protein, beynin büyümesini sağladı. Büyüyen beyin, daha karmaşık aletler ve sosyal yapılar tasarladı. Dik yürümenin dolaylı sonuçlarından biri de ateşin evcilleştirilmesidir. Elleriyle malzemeleri bir araya getiren, uzak mesafelerden odun taşıyan atalarımız, ateşi kontrol altına aldı. Pişirme eylemi, sindirim sistemimizin kısalmasına ve enerjinin bağırsaklardan alınıp beyne aktarılmasına neden oldu. Ateş başında toplanmak ise, dilin ve hikaye anlatıcılığının temellerini attı. Dik yürümek sadece bir ulaşım biçimi değil, aynı zamanda yeni bir iletişim ve hayatta kalma stratejisidir. Ellerimiz serbest kaldığında sadece meyve toplamadık. Aynı zamanda birbirimize dokunmaya, işaret etmeye ve karmaşık sosyal ağlar kurmaya başladık.
Dört ayaklı bir primat için yiyecek bulmak, o an orada yiyip bitirmek demektir. Ağzınızda veya elinizde bir yiyecek varken hızlıca kaçmanız imkansızdır. Ancak dik duran atalarımız, topladıkları kökleri, meyveleri veya leş parçalarını kilometrelerce ötedeki güvenli bir ana kampa taşıyabildiler. Bu durum, evrimsel psikolojide besin paylaşımı hipotezi olarak bilinir. Yiyecek taşımak, evde bekleyen yavruları ve eşi beslemek anlamına geliyordu. Bu basit eylem, modern ailenin ve işbirliğine dayalı toplulukların ilk tohumlarını attı. Bir grup üyesi yiyecek getirirken, diğeri çevreyi gözetliyor, bir diğeri ise yavrularla ilgileniyordu. İş bölümü, dik yürümenin bir yan ürünüydü. Ağaçlardayken, ellerimiz dallara tutunmakla meşguldü. Yere inip ellerimizi serbest bıraktığımızda, bu uzuvlar yeni bir görev üstlendi. İşaret etmek. Bir avcının yerini göstermek, bir meyve ağacını tarif etmek veya birine gel demek için ellerimizi kullanmaya başladık. Bugün bile konuşurken ellerimizi sallamamızın nedeni, beynimizdeki dil merkezinin el hareketlerini kontrol eden merkezle sıkı bir bağ içinde olmasıdır. Eller serbest kalmasaydı, muhtemelen bugün konuştuğumuz karmaşık diller asla gelişmeyecekti. Doğada hiçbir şey bedava değildir. Dik yürümek bize dünyayı fethetme şansı verdi ama karşılığında vücudumuzdan ağır vergiler aldı. Bizler aslında dik durmaya çalışan yatay canlılarız. Daha önce bahsettiğimiz kalça kemiğindeki daralma, insan türü için en büyük biyolojik krizlerden birini yarattı. Dik yürümek için kalçanın daralması gerekiyordu, ancak zekamız arttıkça bebeklerimizin kafası büyüyordu. Sonuç: dar bir kanal ve devasa bir kafa. Bu çıkmazı aşmak için evrim bir hile yaptı. İnsan bebekleri, beyin gelişimlerini tamamlamadan henüz kafatasları yumuşak ve tam büyümemişken doğmaya başladılar. Diğer memelilerin yavruları doğduktan saatler sonra yürüyebilirken, insan yavrusu yıllarca bakıma muhtaçtır. Bu erken doğum, annenin ve grubun diğer üyelerinin desteğini zorunlu kıldı. Yani dik yürümenin neden olduğu doğum zorluğu bizi daha yardımsever ve sosyal canlılar olmaya itti. Omurgamız bir kule gibi üst üste binmiş kemiklerden oluşur. Ancak bu kule, milyonlarca yıl boyunca yatay durmak üzere evrilmiş bir tasarımdan devşirilmiştir. Bel ağrıları. Tüm vücut ağırlığının L4 ve L5 omurlarına binmesi, bugün modern insanın en büyük fiziksel şikayetidir. Varisler. Kalbimiz, kanı ayak parmaklarımızdan yukarıya, yerçekimine karşı pompalamak zorundadır. Dört ayaklılarda bu mesafe yatay olduğu için çok daha kolaydır. Ayak sorunları. Tüm ağırlığın sadece iki küçük tabana binmesi, düz tabanlıktan topuk dikenine kadar pek çok sorunu beraberinde getirdi. Şu anki anatomimiz, ağaçtan yere inişimizin üzerinden geçen 6-7 milyon yıllık bir yama çalışmasıdır. Bizler, mükemmel makineler değil, hayatta kalmak için sürekli modifiye edilmiş organizmalarız. Dik yürümek bizi en hızlı canlı yapmadı. Bir çita bizi saniyeler içinde yakalayabilir. Ama bizi en dayanıklı canlı yaptı. İki ayak üzerinde yürümek o kadar enerji verimlidir ki, atalarımız avlarını pes ettirene kadar kilometrelerce kovalayabilirdi. Av kaçar ve yorulurdu. İnsan ise dik duruşu ve terleme yeteneği sayesinde soğuyarak yürümeye devam ederdi. Sonunda av yorgunluktan yere yığılırdı. Dik duruş yalnızca hayatta kalmayı değil, avlanmayı da dönüştürdü. Atalarımız bu dayanıklılık avantajını zamanla sosyal bir stratejiye çevirdiler. Birlikte koşmak, birlikte planlamak ve birlikte yemek yemek. Savanın efendisi olmak güçten değil, akıldan, dayanıklılıktan ve işbirliğinden doğdu. Bu üç unsur bir araya geldiğinde yeni bir eşik kapısı aralandı. Yaratıcı zekanın şafağı. Bugün milyonlarca yıllık bu adaptasyon sürecinin zirvesinde duruyoruz. Ancak modern yaşam, evrimsel mirasımızla bir çatışma içinde. Atalarımız günde ortalama 15-20 kilometre yürümek üzere tasarlanmış bir vücuda sahipti. Bugün ise vaktimizin büyük çoğunluğunu oturarak geçiriyoruz. Bel fıtığı, obezite ve kalp damar hastalıklarının temelinde yürümek için tasarlanmış bir makinenin durdurulması yatar. Dik yürümek, bizim için sadece bir hareket biçimi değil, metabolizmamızın anahtarıdır. İnsan, kısa mesafede bir tavşanı bile yakalayamaz. Ancak 40 derecelik bir sıcaklıkta 30 kilometre boyunca koşabilen dünyadaki tek canlıdır. Vücudumuzdaki ter bezlerinin yoğunluğu ve dik duruşun sağladığı soğuma avantajı bizi dayanıklılık avcısı yapmıştır.
Modern maraton koşucuları aslında milyonlarca yıl önceki savan avcılarının genetik yankılarını sergilerler. Ağaçtan yere iniş hikayesi, bir kaçışın değil, bir fethin hikayesidir. Atalarımız ormanların sunduğu güvenliği terk ederek büyük bir risk aldılar. İki ayak üzerinde doğrulmak, onları daha yavaş, daha savunmasız ve fiziksel acılara daha açık hale getirdi. Ancak bu risk, insanlığı diğer tüm canlılardan ayıran o benzersiz boşluğu yarattı. Dik durmak, sadece ufku görmek değil, geleceği hayal etmekti. Ellerin özgürleşmesi, sadece yiyecek taşımak değil, sanat yapmak, yazmak ve atomu parçalamaktı. Bugün yıldızlara gönderdiğimiz araçların temelinde, milyonlarca yıl önce Doğu Afrika'nın tozlu topraklarında atılan o ilk, titrek ve cesur adım yatmaktadır. Bizler hala o ilk adımın ritmiyle yaşıyoruz. Yürüdüğümüz her yol aslında bizi ormanlardan çıkaran o kadim patikanın bir devamıdır. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki bölümde, insanlık ağacının bir başka gizemli hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.